Eski Ultimate evreninin kötü adamı Maker, hapis tutulduğu 616 ana evreninden kaçıp kendine yepyeni bir gerçeklik, yani Dünya 6160'ı inşa etmişti. Zamanda geriye giderek Peter Parker'ı ısıran örümceği yakalamış, Fantastik Dörtlü'nün varoluşunu engellemiş ve Kaptan Amerika'yı buzlara terk etmişti. Amacı dünyayı kendi seçtiği liderlerle gölgelerin içinden yönetmekti. Ancak gelecekten gelen Kang ve klon ordusunun sürpriz saldırısı her şeyi alt üst etti. Maker'ın dünyayı nasıl manipüle ettiğini öğrenen Howard Stark, bu evrenin metal maskeli Reed Richards ile birleşerek ona baş kaldırdı. Bu Reed Richards, Maker'ın Doom olarak isimlendirdiği ve adeta ondan intikam aldığı bir versiyonu. Büyük savaşın sonunda Howard kendi canını feda ederek Maker ve Kang'i zamanın dışarıdan binlerce kat hızlı aktığı The City, yani şehrin içine hapsetti. Babasının mirasını devralan Tony Stark kendisine Iron Lad adını vererek Reed Richards'la birlikte dünyayı düzeltmek için harekete geçti. İkili ilk iş olarak buzların içindeki Kaptan Amerika'yı buldu. Ardından Asgard'a sızarak Thor ve Sif'i hapisten kurtardılar ve Maker'ın kahramanlardan çaldığı eşyaları geri almak için büyük bir operasyon düzenlediler. Fakat Maker'ın geride bıraktığı şeytani konsey intikam almakta gecikmedi. Stark Kulesi'ni yörüngeden vurdular. Binlerce insanın kaybolduğu devasa bir patlamaya sebep oldular ve en kötüsü, bu acımasız saldırıyı Tony Stark'ın üzerine yıktılar. Şimdi Tony tüm dünyanın gözünde bir düşman. Kuzey Amerika ise tamamen konseyin kontrolünde. Peki kaçak durumuna düşen kahramanlarımız bu sahte dünyayı nasıl düzeltecek? Kendi evrenimizin yepyeni kahramanları bu düzene nasıl baş kaldıracak? Yeni Ultimate evreninde hikayemiz tam da buradan devam ediyor. Hazırsanız serüven başlasın. Tony Stark, Doom, Sif, Thor ve donmuş haldeki Kaptan Amerika, Stark Kulesi'nin yıkılmasına ve New York'ta binlerce insanın ölmesine sebep olan Maker'ın konseyinin saldırısından kaçmak için kendilerini 6 ay geleceğe ışınlarlar. Saldırının suçu Tony'nin üzerine kalır. Tony, Maker şehrinden kurtulmadan önce bir direniş hareketi, bir Ultimate ağı kurmak için 18 ayları olduğunu gruba bildirir. Bir Stein Stark şirket uydusunun içinden çalışan Tony ve Doom planlarını yapmaya başlarlar. Doom, Immortus motoruna sahip olmalarına rağmen Maker'ın zamansal kalkanları devre dışı bırakıldığından beri daha da geçmişe gitmelerini engelleyen bariyerleri olduğunu açıklar. Sadece 6 ay geçmişe yolculuk yapılabilir. Bu yüzden Tony, Maker tarafından reddedilen bir kahramanlar dünyası oluşturmak adına Dünya 616'nın kahramanlarını yeniden yaratmak için Maker'ın çaldığı dosyaları ve insanüstü katalizörleri kullanmayı teklif eder. Doom, kendi dünyalarının Dünya 616'dan büyük ölçüde saptığını ve Maker'ın bu insanların çoğunu ortadan kaldırdığını belirterek bu planın işe yarayacağına dair şüphelerini dile getirir. Tony ise onların yerine geçecek başkalarını bulabileceklerini söyler. Doom ve Tony işe koyulurken Tony, Kaptan Amerika'yı çözme konusunda ilerleme kaydeder. Sonunda Steve Rogers 75 yıllık donmuş uykusundan uyanır ve mevcut durum hakkında bilgilendirilir. Rogers, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1969'da parçalandığını öğrenmekten pek de memnun olmaz. 7 gün sonra Tony ve Doom katalizörleri müstakbel kahramanlara ulaştırmaya hazır hale gelir. Harekete geçmeden önce Rogers, kahramanların kutulardan çıkmayacağını belirterek ikiliye planlarının işe yaramayacağını söyler. Temelden gerçek bir devrim başlatmaları gerekir. Buna rağmen Tony planlarının işe yarayacağı konusunda ısrarcıdır. Tony bu paketleri gönderdikten sonra kahramanlarla dolup taşan bir dünya beklentisi boşa çıkar. Paketler ya reddedilir ya da yolda ele geçirilir ya da alıcının ölümüyle sonuçlanır. Sadece en azından bir kişi süper kahraman olur. Eylemleri insanların hayatlarını mahvettiği veya ölümlerine sebep olduğu için Tony, Rogers'a haklı olduğunu itiraf eder ve zamanda yolculuk yapmak için Immortus motorunu bir daha asla kullanmayacağına yemin eder. Bunun yerine dünyayı başka bir yolla kurtarmaya karar verirler. Bu sırada haşere ilaçlamacıları Hank Pym ve Janet Van Dyne, işletmenin yemeklerini çalan varlıklarla ilgilenmeleri için Hoboken'daki bir restorana çağrılırlar. Bodrum katına bakılırken Janet, Henry'e son aylarda mesafeli davrandığı için onu rahatsız eden bir şeyler olduğunu söyler. Henry cevap vermekten kaçınır ama darmadağın bir halde olduğunu itiraf eder. Janet, kocasına onu hala sevdiği konusunda güvence verir ve laf arasında gelecekte çocuk sahibi olmayı önerir. Restoranın sahibi Bay Flamby'ye dönüp durumu açıklarlar ve insancıl bir yer değiştirme hizmeti tavsiye ederler. Ancak Flamby çok pahalı ve zaman alıcı bulduğu bu hizmeti reddeder. Çiftin ücretini 3 katına çıkararak Moloidlerin acımasızca ortadan kaldırılmasını talep eder. Hank ve Janet tiksinti içinde oradan ayrılırlar.
Minibüsleriyle yolda giderlerken onlarla konuşmak isteyen Iron Lad yeniden yollarını keser. Ancak Henry, torun Mjolnir'i minibüsü parçalayarak onları durdurana kadar hızla Iron Lad'i es geçer. Çekicin darbesi aynı zamanda gizli bir katalizör paketini yerinden çıkarır ve Janet'la Henry'e hitaben yazılmış otomatik bir kaydı oynatır. Henry'nin paketi daha önceden bulduğu ve Dünya 616'daki alternatif versiyonunun neler yaptığını öğrenince dehşete düştüğü ortaya çıkar. Tony ve ekibi çiftle yüz yüze görüşür ve dünyayı kurtarmak için onların yardımına ihtiyaçları olduğunu açıklar. Fakat bu açıklamaları Kaptan Britanya ve aralarında iki devin de bulunduğu Kara Haçlı Seferi tarafından yarıda kesilir. Ultimate ve Kara Haçlı Seferi savaşa tutuşur. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Janet katalizörü alır ve korkmaktan, çaresiz hissetmekten yorulduğunu, hayatta böcek ezmekten daha fazlası olduğunu belirterek bir kahraman olmayı kabul eder. Janet, Wasp olarak kahramanlık kimliğini benimser ve Ultimates'ın yanında savaşa katılır. Ancak Henry, Dünya 616'daki versiyonu gibi en çok sevdiği herkese, özellikle de Janet'a çok fazla zarar verip acı çektiren biri olmaktan korktuğu için asla bir kahraman olamayacağına inanarak kendini geri çeker. Kaptan Amerika Henry'nin umutsuz sözlerine kulak misafiri olur ve ona alternatif versiyonunun hatalarının ile günahlarının kendisine ait olmadığını söyler. Ayrıca Rogers, Henry'nin katalizöründen hiçbir zaman kurtulmadığını ve istese de onu yok edebileceğini, ancak son 6 aydır sakladığını, bu yüzden de bunun Henry için bir anlam ifade ettiğini fark eder. Rogers'ın bu sözleri sonunda Henry'yi ikna eder ve Henry, Giant Man olarak kaderini kucaklar. Boyutunu büyüterek ve dev ayağıyla Dagger ile Kara Haçlı Seferi'nin üzerine basarak savaşın gidişatını Ultimates'ın lehine çevirir. Ultimates'ın savaşı sonunda haberlere şu manşetler düşer: süper teröristler ayaklarını yere bastı. Tony uydularından ekibine Ultimates'ın bir iz bırakmak için burada olduğunu duyurur. Geriye 17 ay kalır. 4 Temmuz'da Kaptan Amerika, Iron Lad, Wasp ve Giant Man Amerika'yı kurtarmak için Beyaz Saray'a baskın düzenler. Öncesinde Tony Stark, Steve Rogers'a Maker'ın 1963'ten bu yana dünyayı nasıl değiştirdiğine dair son 75 yılı kapsayan Howard Stark'ın kişisel dosyalarının bir holo programını gösterir. Rogers 9 gün boyunca olayları inceler. Bu olaylar sırasında Latverya'da şehrin kurulması, Maker'ın Ay'a ayak basan ilk insan olması ve Başkan John F. Kennedy ile görüşmesi, vahşi toprakların yani Savage Land'in Roxxon tarafından yağmalanması ve 1970'lerdeki son derece şiddetli yasa dışı kanun infazcılığı yer alır. Wasp ve Giant Man Iron Lad'le Kaptan Amerika'nın Oval Office'e girip Maker'ın konseyini bir astıyla yüzleşmelerini sağlamak için Hand ajanlarıyla savaşarak onları oyalarlar. Bu ast, Howard'ın orijinal Iron Man zırhını giyen ve Beyaz Saray'ın sahibi olan girişimci ötesi Midas'tır. Midas, Rogers ve Tony'yi dostça selamlar ve Tony'yi çok öfkelendirecek şekilde zırhı Howard'ın Maker'a ihanetinden kısa bir süre sonra kendine mal ettiğini belirtir. Midas daha sonra dikkatini Rogers'a verir ve 1963'te JFK'ye suikast düzenleyerek Maker'la bir anlaşma yaptıktan sonra Beyaz Saray'ı nasıl satın aldığını anlatır. Bununla övündükten sonra da Midas, Ultimates'ı şiddet yoluyla ortadan kaldırmak yerine direnişlerine son vermeleri için onlarla bir anlaşma yapmaya çalışır. Rogers onun teklifini kesin bir dille reddeder ve Amerika'yı kurtarma niyetini yineler. Bu sadece Midas'ın eğlenerek gülmesine sebep olur ve Rogers'ı Amerika'nın ne olduğuna dair daha dar bir görüşe sahip olmakla suçlar. Midas, Amerika'yı gerçekten neyin temsil ettiği üzerine bir monoloğa başlar. Ticaret, saf kapitalizm ve servet anlayışı Amerika'nın ve dünyadaki diğer tüm ulusların temelini oluşturur. Rogers, Midas'ın sözlerine kanmaz ve kendi anlaşmasını sunar. Ultimates, Midas'ın Beyaz Saray'ın bodrumunda ne sakladığını bilir ve buna bir son vermeye gelirler. Midas buna Rogers ve Tony'ye saldırarak karşılık verir. Tony fırsattan istifade ederek bodruma giden bir delik açar ve Midas'la Ultimates'ın en dibe düşmesine sebep olur. Orada herkes kozmik enerjisine emen bir makineye hapsolmuş bir kadın bulur. Midas, kadının bir tür şiddetli sürgün veya ters giden bir kaçış sonucunda gelecekten geldiğini açıklar. Konsey onu aldığında kadın onlarla konuşmayı reddettiği için hakkında pek bir şey bilmezler. Buna rağmen onlar ve Midas kadının önemli miktarda kozmik radyasyona sahip olduğunu fark ederler. Yıldızlar arası uzay mekiklerinde kullanılmak üzere kozmik ışın kalkanı ve kalan tüm kanserler için bir tedavi yaratmak amacıyla teknolojisiyle bedeni üzerinde araştırmalar yaparak onu finansal kazanç için sömürürler. Öyle ki Midas'ın bilim insanları bunu
Dozu $10.000 ömür boyu sürecek günlük bir tedaviye dönüştürür. Dahası Midas onu Maryland ve Virginia'nın yarısına güç sağlamak için bir enerji kaynağı olarak kullanır. Midas'ın zırhı bile doğrudan kadının enerjisiyle beslenir ve bu durum onu düşmanlarına karşı zorlu bir rakip haline getirir. Düşüşten dolayı bilinçlerini kaybeden Wasp ve Giant Man'in devre dışı kalmasıyla Midas, Rogers'ı ve Tony'yi zahmetsizce alt eder. Tek taraflı savaş sırasında Midas, Amerika hakkındaki görüşleri üzerine atıp tutmaya başlar. Kaynaklarını kar amacıyla acımasızca sömüren Fatihlerle savaş ağları olduklarına dikkat çeker. Ve bunda utanılacak hiçbir şey bulmadığını belirtir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik nedenlerle kölelik uygular. Öyle ki köleler Beyaz Saray'ın inşasında bile kullanılır ve temelin atıldığı çimenlikte satılır. 1969'da Amerika Birleşik Devletleri var olmaktan çıktığında Midas, Kuzey Amerika Birliği ve bölgesel iştiraklerle de zor olanı kesip atarak ve sadece karlı olanı elinde tutarak ulusun amacına hizmet ettiğini düşünür. Maker ve konseyi Amerikalılara yoksunluktan kurtuluş özgürlüğü verirler. Midas tam Rogers'a öldürücü darbe indirecekken Wasp'ın bilinci yerine gelir ve makineyi sabote ederek Midas'ın zırhını zayıflatır. Midas'ın zırhı yumuşak bir metal olan altından yapıldığı için Rogers kalkanını kullanarak Midas'ın boynunda felce yol açan bir yara açar. Yenilmiş olmasına rağmen Midas, kin dolu bir şekilde Rogers'a, Ultimate kadını serbest bırakırsa Amerika'nın elektrik şebekesinin bazı kısımlarının çökeceğini ve hastaneleri, havaalanlarını ve trafik sistemlerini işe yaramaz hale getirerek potansiyel olarak binlerce kişinin ölümüne sebep olacağını söyler. Midas'ın uyarılarına rağmen Rogers kadını makineden çıkarır. Ultimate yanan Beyaz Saray'dan çıkarken kadın onlara adının Amerika Chavez olduğunu söyler. Geriye 16 ay kalır. Yıllar önce Pasifik test alanlarında Kuzey Amerika Birliği ordusu Direktör Bruce Banner liderliğinde Kale Gamma Operasyonu adı verilen bir gamma radyasyonu nükleer testi gerçekleştirir. Banner'ı halka dönüştüren bu testin sonucunda ortaya çıkan serpinti, yakındaki bir adanın insan nüfusunu, bitki örtüsünü ve hayvanlarını da radyasyona maruz bırakır. Bitkilerin, hayvanların ve insanların önemli bir kısmı gamma hastalığı sonucu hayatını kaybeder. Ancak diğerleri, atölün Nau personelinin Canavar Adası adını verdiği yere dönüşmesine yol açan özellikle şiddetli mutasyonlara maruz kalırlar. 3 haftalık gözlemin ardından Banner, Gamma'nın genel olarak yaşama ve özelde insan yaşamına etkisini incelemek amacıyla atoldeki mutasyonların büyük bilimsel değere sahip olduğuna karar verir. Günümüzde Iron Lad, Thor ve Sif yüksek gamma radyasyonu belirtilerini araştırmak için Canavar Adası'na seyahat ederler. Üçlü çok geçmeden dev bir mutasyona uğramış kertenkele formundaki yerel vahşi yaşamla karşılaşır ve Asgardlılar onu bir dakika içinde kolayca halleder. Iron Lad ada üzerindeki bilimsel merakını dile getirirken Thor bu adanın çok doğal dışı olduğuna dair endişelerini dile getirerek buranın zehirli bir yer olduğunu belirtir. Kısa süre sonra gamma radyasyonuna maruz kalmış kertenkele benzeri insansı bir varlığın saldırısına uğrarlar. Yaratık hızla saldırılara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlar ve Thor yaratığa karşı çekicini kullanarak farklı bir yaklaşım deneyene kadar Asgardlıları kolayca yere serer. Thor yaratığa öldürücü bir darbe indirmeden önce aniden bir She-Hulk tarafından durdurulur. She-Hulk kendisini Canavar Adası'nın ve Ultimates'a saldıran yaratık da dahil olmak üzere adadaki her şeyin koruyucusu Lejori Joanna Zakaria olarak tanıtır. Tony, Lejori'ye sadece konuşmaya geldikleri konusunda güvence verir ve yoldaşları geri çekilir. Ardından Ultimates'ı şaşırtacak bir şekilde Lejori bir ninni söyleyerek yaratığı sakinleştirir ve onu uyutur. Abram adında bir insan bebeğine dönüşmesini sağlar. Lejori bebeği kollarında beşik gibi sallarken Ultimates'a halkının Banner'ın neden olduğu serpintide nasıl terk edildiğini anlatır. Banner adalarını gamma bombaları için bir test alanı olarak kullanma karşılığında para, yeni evler ve dünya hükümetlerinin koruması vaatleriyle Lejori'nin halkına gelir. Hatta Nau deneylerini bitirip savaşlarını sona erdirdiklerinde serpintiyi temizleyeceklerini iddia eder. Ada sakinleri onlara inanmaz ve reddederler. Ancak Nau bombalarını atar ve onları serpinti içinde yaşamaya terk eder. Tony, Lejori'nin halkının hala adada olduğunu fark eder ve Maker'ın konseyine karşı koyacak bir Hulk ordusu umuduyla halkının da onun gibi Hulk'lar olup olmadığını sorar. Fakat Lejori Ultimates'ı köyüne götürür ve kahramanlar hızla gerçeklerin farkına varır. Adalılar Hulk değildir. Gamma radyasyonundan dolayı ciddi şekilde mutasyona uğrarlar ve bazıları ömür boyu fiziksel olarak engelli kalır. Lejori kendisini ve mutasyondan sağ kurtulan diğerlerinin şanslı olarak görür ve daha da deforme ve çaresiz olabileceklerinden korktukları için çocuk sahibi olmaktan bile çekiniyorlardır.
Tony, Maker'ın konseyine karşı yardımını istemeden önce daha önceki duyarsızlığından dolayı LaJorie'den özür diler ve buna karşılık onu ve halkını güvenli bir yere taşımaya yardım etmeyi teklif eder. Ancak LaJorie yaşanmaz olmasına rağmen evlerinin atalarından kalma topraklar olduğunu belirterek atölü terk etme fikrini reddeder. Bunun yerine LaJorie Tony'ye yalnızca adayı bombalardan önceki haline getirmesi şartıyla Ultimates'a yardım etmeye istekli olacağını söyler. Tüm adadaki gamma radyasyonu temizlemek muazzam miktarda kaynak gerektirdiği için Tony, LaJorie'nin talepleri karşısında bunalır. Fakat Sif Tony'ye daha önce dünyayı düzeltme yemini ettiğini ve bu nedenle LaJorie'nin adasını da düzeltmekle yükümlü olması gerektiğini hatırlatır. Tony, LaJorie'nin teklifini el sıkışarak kabul eder. Ultimates ve LaJorie'nin haberi olmadan gizli bir kameradan Hulk tarafından gizlice izlenirler. Hulk bu gelişmeden son derece hoşnutsuz olur ve Ultimates'ı atoldeki uzun soluklu deneylerine müdahale etmekle suçlar. Ardından adamlarına ölümsüz silahları toplamalarını emreder. Geriye 15 ay kalır. Reed Richards, Maker'ın dosyalarını, özellikle de Dünya 616'nın fantastik dörtlüsünü ve Reed'in Doom olmasına yol açan olayları izler. Yıllar önce üstün yetenekli 13 yaşındaki Reed Richards, Eyalet Üniversitesi'ne girer ve burada kendisinden büyük öğrenci arkadaşı Ben Grimm'le dostluk kurar. Yetişkin olduğunda Reed, Franklin Storm tarafından yönetilen ve bir kozmik radyasyon fırtınasını araştıran gizli bir araştırma projesinde Kuzey Amerika Birliği ordusu tarafından istihdam edilen bir bilim insanı olur. Storm'un çocukları Johnny, Susan'la bir ilişkiye başlar. Reed çok geçmeden Ben'i roket gemisinin pilotu olarak görev yapması için projeye davet eder. Ancak Kuzey Amerika Birliği hükümeti Reed bütçeyi aştığı ve güvenlik denetimlerinden geçemediği için projeyi kapatmaya karar verir. Projeye yıllarını veren Reed ondan vazgeçmeyi reddeder. Kozmik fırtınayı gözlemlemek için Ben, Susan ve Johnny'yi gizlice gemiye binmeye ikna eder. Geminin temel işlemlerini yürütebilmesi için en az 4 kişiye ihtiyacı vardır. Uzaya vardıktan sonra Reed kozmik fırtınayı kaçırdıklarını ve hesaplamaların yanlış olduğunu görünce şaşırır. Sonra aniden geminin konsol ekipmanı patlar ve Johnny'nin yanarak ölmesine sebep olur. Üçlü dünyaya döner ve ardından tutuklanır. Yetkililer 10 milyar dolarlık bir projeyi yok ettikleri ve reşit olmayan birini, yani Johnny'nin ölümüne sebep oldukları için onları ömür boyu hapis cezasına çarptırır. Bunun ardından cesedi terk edilmiş bir taş ocağının dibinde bulunduğunda Ben'in utançtan kendini öldürdüğü düşünülür. Susan uzaydayken maruz kaldığı eser miktardaki kozmik radyasyon yüzünden hastalanır. Susan ölmeden önce son arzusunu dile getirerek Reed'e veda eder. Çocuklarının ölümüyle Franklin Storm, Reed'e kin kusarak yüzünü hiç görmemiş olmayı diler. Reed kısa süre sonra Reed'in hesaplamalarını değiştirerek roketin fırlatılmasını geciktirmekten sorumlu olan Maker tarafından kaçırılır ve şehre götürülür. Maker şehrin geçici olarak hızlandırılmış ortamını kullanarak Reed'e hem zihinsel hem de fiziksel olarak acımasızca işkence eder. Onu cerrahi olarak deforme eder ve tüm eylemlerinin sevdiklerinin sonunu getirdiğini, bunu kabul edip özgür olması gerektiğini iddia ederek adının Doom olduğunu kabullenmeye zorlar. Reed kısa süre sonra Maker'ın işkencesi altında pes eder ve Maker onun yüzüne metal bir maske kaynatır. Doom, Maker'ın kendi hayatına, arkadaşlarına ve sevdiklerine yaptıklarını öfkeyle izler. Iron Lad'in kullanmamaya yemin etmesinden bu yana geçmişi değiştirmek için Immortus motorunu kullanamayan Doom, Proje 4'e başvurur. Fantastik Dörtlüğü yeniden yaratmak için kozmik radyasyonu kullanma girişimi. Iron Lad çok geçmeden Doom'u bulur ve Giant Man'in neredeyse öldürüldüğü ama Kaptan Amerika tarafından kurtarıldığı, Ultimates'ın ona ihtiyaç duyduğu bir görevi daha kaçırdığını belirtir. Tony daha sonra Doom'un ellerindeki yaraları fark eder ve Doom, negatif bölge adını verdiği aşırı umutsuzluk dönemlerinden nasıl müzdarip olduğunu açıklar. Tony, Doom'la empati kurar ve Proje 4'e devam ettiğini öğrenince şaşırır. Şimdiye kadar Doom, laboratuvar farelerini kozmik radyasyona maruz bırakır. Ancak farelerin son derece kararsız radyasyondan ölmeye devam ettiği, kozmik radyasyonun doğru bileşimini ve dozunu bulmakta zorlanır. Tony daha sonra Doom'un projesine yardım teklif eder. Ancak Doom projenin kendisi tarafından yapılması gerektiğine inanır. Doom'un reddi onu kendi egosu yüzünden inatçı olmakla suçlayan Tony ile tartışmaya yol açar. Doom, Tony'nin Immortus motorunu kullanmayı reddetmesine sert bir şekilde karşılık verir. Ve ardından Tony'nin hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmediği hakkında atıp tutar. Attığı nutuktan sonra Doom sakinleşir ve şimdilik Tony'nin yolunu izlemeyi kabul eder. Tony anı değerlendirip Doom'un yanından ayrılır. Doom ise laboratuvar farelerinin ölümü durduğunda Fantastik Dörtlü'nün geri döneceğine yemin ederek Proje 4 üzerindeki çalışmalarına devam eder. Geriye 14 ay kalır.
Ultimates'ın uydu karargahı Triskelyon'da Tony, Kaptan Amerika ile son 5 ayda Roxxon tesislerine yapılan çeşitli saldırılar hakkında durum değerlendirmesi yapar. Saldırılar özenle planlanır. Öyle ki failler Roxxon işçilerinin can kaybının en aza indirilmesini ve çevresel hasarın kontrol altında tutulmasını dikkatlice sağlar. Dahası failler kendi kendini üreten akıllı mermi silah sistemleri kullanır. Hawkeye olması beklenen adam Ultimates'ın teklifini reddettikten sonra birisi Hawkeye'in kimliğini ve ekipmanlarını üstlenir. Tony yeni Hawkeye'in kahramanlık puanına göre bir kahraman olmak için vasıfsız olduğuna dair endişelerini dile getirir ve bu kanunsuz kişinin en alt %10'luk dilimde yer aldığını belirtir. Steve de bu duyduklarına inanamaz ve Tony'nin bir süper kahraman ordusu yaratma konusundaki ilk başarısız girişiminden ders almış olmasına rağmen ona durumların rakamlara bağlı olamayacağını anlatmaya çalışır. Fakat Tony okları yeni Hawkeye'dan geri istemesinin tam olarak nedeninin bu olduğunu savunur. Bu gelişmiş oklar savaş gemilerinde delikler açma, 200 metrelik alandaki elektronik cihazları kızartma ve bir orduyu yok etme kapasitesine sahiptir. Tony yeni Hawkeye'in okları yanlış kullanabileceğinden korkar ve ekiplerinin geri kalanı kendi görevleriyle meşgul olduğu için onları geri getirmek adına Steve'in yardımına ihtiyaç duyar. Steve Hawkeye'yi aramayı kabul eder. Sonunda Roxxon rafinerisi 15'te Hawkeye ile yüzleşir. Charlie Ramsey olan Hawkeye, Kaptan Amerika'nın kendilerini durdurmaya geldiğini çabucak tahmin eder ve saldırır. Charlie neden Hawkeye olduğunu açıklarken Steve'e yönelik saldırısına devam eder. Roxxon enerji ortakları, Charlie'nin halkı olan Oglala Laktolaların atalarından kalma toprakları da dahil olmak üzere çevreyi sömürüp yağmalar ve eylemlerine karşı duran protestocuları tutuklamaktan veya susturmaktan dolayı hiçbir bedel ödemezler. Charlie, Hawkeye ekipmanlarını ve Tony Stark'ın masumları koru, hayat kurtar ve dünya vatandaşlarına en iyi hallerine ulaşmaları için ilham ver şeklindeki kaydedilmiş mesajını bulur. Bu durum onlara Roxxon ve onlar gibilerin neden olduğu adaletsizliklere karşı gelmek için bir kahraman olabilecekleri konusunda ilham vermiştir. Roxxon'un özel ordusu olan bir temizlik ekibi olay yerine ulaştığı sırada Steve sonunda Charlie'yi etkisiz hale getirir. Orduya kıyasla sayıca çok az olmalarına rağmen Steve ve Charlie onları yenmek için birlikte çalışır. Paralı askerleri darmadağın ettikten sonra Steve okları elinden almak gibi bir niyeti olmadığını, çünkü sahibinin onları iyi bir amaç için kullandığından emin olmak istediğini ve Charlie'nin de bunu başardığını söyler. Ardından Steve ve Charlie rafineriden uzaklaşırlar. Bu sırada Emmanuel Da Costa ve Hulk Steve ile Charlie'yi izler. Da Costa portföyün hayati bir parçası olan Roxxon'a yönelik Hawkeye ve Kaptan Amerika'nın saldırısından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirir. Hulk, Ultimates'ın Stark gizlilik teknolojisine olan bağımlılıkları ve gerçek kimliklerinin sıkıca korunması gibi güçlü ve zayıf yönlerini incelediği konusunda ona güvence vererek Da Costa'yı sakinleştirir. Ultimates'ın yer altına inip gölgelerde güç toplayacak bir direniş hareketi olmaları sebebiyle onları parça parça ortadan kaldıramayacağını bilir. Bunun yerine Hulk, Ultimates'ı tek seferde tamamen yok etmeyi teklif eder. Rie'ye 13 ay kalır. 2 hafta önce Tony Stark, Maker'ın konseyinin kuantum şifreli dahili iletişim sistemi olan Overnet'i kırar ve burada Ultimates'ın faaliyetlerini misilleme olarak idam edilmek üzere bekleyen bir düzineden fazla süper güçlü mahkumun tutulduğu bir hasar kontrol gizli tesisini keşfeder. Tony idamı durdurmak ve mahkumları kurtarmak için bir fırsat görür. Gizli tesise saldırmak için karargahta kalan Doom hariç tüm Ultimate ağını toplar. Ancak gizli tesisin kasasına girdiklerinde Ultimate, ölümsüz şehir Kunlun'a açılan bir portaldan geçer ve mahkumları değil, Hulk'la ölümsüz silahları bulur. Bir tuzağa çekilirler ve Doom'la olan iletişimlerini kaybederler. Bu durum Doom'un Ultimates'ı güvenli bir yere ışınlamasını engeller. Banner'ın adasına ne yaptığını unutmayan LeJory hemen Hulk'a saldırır. Hulk chi ile güçlendirilmiş bir yumrukla onu bayıltmadan önce saldırılarından kolayca kaçınır. Ardından doğrudan dövüşmek yerine bir insanı hızlı ve acısız bir şekilde öldürebilen bir çiçek türüyle zehirlenmiş çayını Ultimates'a ikram eder. Ancak Ultimate savaşmaya hazırlanır ve bu durum ölümsüz silahların kendilerine gamma radyasyonu enjekte ederek Hulk'lara dönüşmelerine sebep olur. Bu sırada Doom, Tony'nin zırhıyla yeniden iletişim kurmadan önce çaresizce Ultimates'ı arar. Şiddetli bir göğüs göğüse çarpışma başlar ve Ultimates çok geçmeden Hulk'lara karşı savaşı kaybetmek üzere olduklarını fark eder. Sadece Wasp, Fat Cobra tarafından tutulduktan sonra onun vücudunun içindeyken büyüyerek onu öldürmeyi başarır. Hulk, Tony'yi zırhının içinde ezene kadar acımasızca yumruklar. LeJory toparlanır ve Hulk'a atılır.
Ancak bunun sonucunda Hulk onun sağ elini koparır. Hulk tam Legendry'i öldürmeye hazırlanırken Doom, yaralı Ultimate üyelerini Triskellion'a geri ışınlamak için Immortus motorunu kullanır. Geri döndüklerinde Legendry herkese haykırarak Tony'nin öldüğünü söyler. Geriye 12 ay kalır. Hikayeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Yarın bıraktığımız Ultimate evrenine devam edeceğiz. İstekleriniz doğrultusunda Spider-Man'in Ultimate hikayesini de anlatabilirim. Yorumlarda yazın. Eğer katıl abonesi olursanız seriye erkenden erişim fırsatı da kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Videoları ve kanalı desteklemek için süper teşekkürler de gönderebilirsiniz. Abone olduysanız bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.